Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde siyah, krem ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle hanımlar. Bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok. Patiğimizi hanımlar tamamen iki şiş uygulaması yapıyoruz. Sadece şu arka bölümleri yaparken ben şöyle bir tane daha yedek şiş kullandım. Buralarda misinalı şiş de kullanılabilir. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bölümden başlayacağım. Yeşil ipim ile 11 ilmek atarak. Öncelikle şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 11 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Şurada kalan ipimizin ucu beklesin hanımlar. Sonrasında bunu kullanacağız. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz, şu ucumuz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzden itibaren artık artırmalarımıza da başlayacağız. Şişimizde 11 ilmeğimiz vardı. Tam orta ilmeğin sağına ve soluna ilmekler atarak artırma yapacağız. Yani ilk 5 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Hemen 5 ilmek ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Bu ortadaki ilmeğimizin yeri belli olsun diye şöyle işaretleyici taktım bir tane buraya. Artırmadan sonra ortaya işaretleyiciyi taktım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Ve hemen yanına tekrar işaretleyiciyi koyacağım. Bakın ortadaki bir ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Buralara işaretleyici koydum. Hemen şuraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek artırdık. Böylece şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamında gelen ilmeklerimin hepsini normal haroşa öreceğim. İşaretleyiciyi sağ şişe aktardım. İlmeklerimi böyle arka yüzde normal örüyorum. Artırma işlemi patiğimizin sadece ön yüzünde yapılıyor. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu defa sonuncu ilmeğimi örmedim. İpi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bakın burada 2 diş haroşa oldu. Her 2 diş haroşada bir ortaya siyah ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Şimdi siyah ipimi ekliyorum. Hemen siyahımı aldım. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başladım. Şöyle. Kenar ilmeğimi ördükten sonra hemen ikinci ilmeğimi de örüyorum. Siyah ipimin ucunu düğümleyeceğim hanımlar buraya. Şöyle düğümümü atıyorum. Yine ortadaki şu işaretleyici ilmeğe kadar öreceğim. Yine artırmayı orta ilmeğin sağından ve solundan yapacağız. Şu şekilde işarete kadar örüyorum. Buraya kadar 6 ilmeğim vardı, ördüm. Hemen artırmamı yine yaptım. İşaretleyiciyi çekiyorum. Orta bir ilmeğimi ördüm. Tekrar işaretleyiciyi çektim. Orta ilmeğin soluna da yine bir ilmek atıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece şişimizde 15 ilmek oldu. Şimdi yine geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını normal haroşa örüyoruz. Yine işaretleyiciyi aldım. Gördüğünüz gibi arka yüzde bir artırma işlemi yok. Sadece artırma ön yüzde yapılıyor.
Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Hanımlar 2 diş haroşa yeşil ile örmüştük. 1 diş haroşayı siyah ile ördük. Şimdi kremi ekleyeceğim sırasıyla. Bir yeşil bir krem, 2'şer diş haroşa öreceğiz. Aralara da birer diş siyah haroşamız örülecek. Şimdi de kremimi ekliyorum yine. Aynı işlemi yapıyoruz fakat renk değiştirerek. Hemen yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra kremimin ucunu da düğümleyeceğim. Artık aynı iplerle örmeye devam edeceğiz sonrasında. Şöyle. İlmeklerimi yine ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Kremin ucunda gizleyerek götürdüm. Kenarda 7 ilmek var. Bakın işaretleyiciye kadar ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi çektim. Orta ilmeğimi örüyorum. Tekrardan işaretleyiciyi çektim. Orta ilmeğin soluna da bir ilmek atıyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi de 17 ilmek oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimi hepsini normal düz yani haroşa olarak öreceğim. Şöyle. Ve tekrardan bu defa sonuncu ilmeğimi öreceğim. Çünkü ip renk geçişi yapmayacağız. Krem ile 2 diş haroşa öreceğiz. Bakın krem ile 1 diş haroşa oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yine krem ile yapacağım. 2 diş haroşam olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İşaretleyiciye kadar ilmekleri örüyorum. Bakın buraya kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. İşaretleyici şişimi aldım. Ortadaki bir ilmeği ördüm. Tekrar işaretleyiciyi alıyorum. Hemen buraya da bir artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ilmek sayımız 2 daha arttı. 11 olarak başlamıştık burada. 13, 15, 17, 19 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi de. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğim. Öyle bakın hepsini arka yüzde normal örüyorum. Ve ön yüzde renk geçişi yapacağım. Kremimi almadım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 2 diş haroşa ördük. Yine araya 1 diş haroşa siyah ile öreceğiz. Şöyle siyah ipimi alıyorum. Bakın aynı işlemi renk değiştirerek devam ettiriyoruz. Şöyle kenar ilmeğinden sonra yine ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. İşaretleyiciye kadar. Bakın bu şekilde ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi çektim. Yanına bir ilmek, ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Yine buraya bir tane artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde şimdi 21 ilmek oldu. Gördük. Böyle bakın. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar. İlmeklerin tamamını normal haroşa öreceğim. Bir diş siyah ipimizle haroşayı ördük. Ön yüzde yeşil ile devam edeceğiz sırasıyla. 2 diş haroşayı yeşil ip ile, 2 diş haroşayı da krem ip ile yapıyoruz. Ortalara da bir diş haroşayı siyah ipimiz ile örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar, artık en son bakın yeşil yapmıştık, krem yaptık. Sonra şimdi tekrar yeşil ile devam edeceğiz bu işleme. Yine bakın ortadaki ilmeğin sağına ve soluna artırmaları hep ön yüzde yapacağız. Her sırada yapacağız. Şimdi 2 diş haroşa yeşil ile ördükten sonra tekrar bir diş haroşa siyah yapacağız. Sonra kreme geçeceğiz. Bu şekilde sırasıyla modeli oluşturacağız. Bakın. Şöyle şekil ortaya çıkacak. Ben buraya toplamda hanımlar kaç tane desen yaptım? Şu ilk yeşilimiz 1, krem 2, yeşil 3, krem 4, yeşil 5, krem 6, yeşil 7. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. 7 tane model yapana kadar da hanımlar toplamda burada
51 ilmeğim oldu. Ben burada 53 ilmek olana kadar artırdım. En son bir diş haroşayı siyah ile yaptıktan sonra, yeşil modelden sonra yine bir diş haroşa siyah ile yaptıktan sonra aynı işlemi siyah ile ikinci kez yaptım. Yani model sonunda siyah ipim ile 2 diş haroşa ördüm ve orada da artırma yaptım. Ortada 53 ilmek oldu. Hani model bitince, 7. model bitince şuraya bir diş değil de 2 diş haroşa öreceğiz siyah ipimiz ile ve ilmek sayımız 53 olacak. Şimdi bu şekilde şişimizde 53 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelimi yaptım. 7. modelden sonra bir değil 2 diş haroşamı ördüm. Şişimde de 53 ilmeğim oldu. Şimdi patiğimizin şu taban bölümünün kesimlerini yapacağız. Hanımlar, tabanımızı 13 ilmek olarak yapacağız. 53 ilmeğimiz vardı. 13 tabana ayırınca geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca kenarlara 20'şer ilmek düşüyor. Öncelikle şu kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte bu kenardaki 20 adet ilmeğimi öreceğim. Yine burada da haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sayalım kaç ilmek olmuş. 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kenardaki 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tabanımız için 13 ilmek daha öreceğim. Yapacağımız işlem şu. Devam ediyorum sayarak örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve taban kesimi için hanımlar 12 ilmek ördüm. 13. de şöyle öndeki ilmeği kesiyorum. 12 ilmek ördüm. 13. de kesim yaptım. Burada kesim yaptığımız için şu sol tarafta 19 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Yine kenar ilmeğim ile birlikte toplam 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte öndeki ikisini aldım. Keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Her kesimde şu kenarlardaki ilmek sayıları azalıyor. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Her sırada 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Bunun için de şöyle ilmekler çıkaracağız. Öncelikle bakın, tam olarak ön yüzde burada kalmıştım. Siyah ipimi esnek bir şekilde şöyle getiriyorum. Bu aşamada yedek şişimi de kullanacağım. Şöyle siyah ipimi getiriyorum. Şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hemen şu başlangıç yerimiz şurası, bakın. İlk kenar ilmek yeri şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkaracağım. Şu arkadaki siyahımı biraz gevşek bıraktım hanımlar. İpi arkada gevşek bıraktım. Bakın sırasıyla buralara girerek ilmekler çıkarıyorum. 2 ilmeğim oldu. Şu siyah ipin bir altından bir üstünden girerek böyle ilmekler çıkaracağım. Siyah ipimiz böyle arkada uzun uzadıya kalmayacak bu şekilde. Bakın burada 5 ilmeğim oldu. Şu 6, 7, 8, 9, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. 10, 11, 12,
13, 14. Bakın siyah arkada kayboldu. Şu 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve şurada bir siyah yere de girerek ilmek çıkarttım. 21. Şu kenardan 21 ilmek çıkarttım. Tabanda 13 ilmek vardı. Şimdi bu 13 ilmeğin yarısını öreceğim. Bakın şöyle bir miktarını ördüm. Kalanları da diğer şimle örüyorum. Burada 4, 5, 6, 7 ilmeğimi de yine ördüm. Bakın şöyle. Şimdi hanımlar yine şuralardan da ilmekler çıkaracağız. Diğer taraftan 21 ilmek çıkartmıştık. Bu kenardan da 21 çıkaracağız. Şuradaki siyah yere giderek ilk ilmeğimi çıkarttım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 21. Buradan da 21 ilmek çıkarttım. 21 bu kenardan, 21 buradan çıkarttık. 42 ilmek. 13 ilmek de tabanımızda vardı. 55 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Artık patiğimizin arkasını örmeye başlayacağız. Yine haroşa örgü yapacağız hanımlar. Bakın geri döndüm. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi yine düz yani haroşa olacak şekilde örüyorum. Haroşa örgüye yine devam ediyoruz burada. Düz örüyorum ilmeklerimi. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Böylece siyah ile arkaya bir diş haroşamızı örmüş olduk hanımlar. Ve son bir ilmeğim kaldı. Renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bakın hanımlar, yine patiğimizin ön bölümünde yaptığımız gibi bir diş siyah haroşadan sonra yeşil ipimi ekleyeceğim. Bu defa yeşil ile 2 diş haroşa öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Burada bilek ayrımı yaptığımız yere kadar, yani şu diğer uca kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde devam ettireceğiz, öreceğiz. Hemen yeşil ipimin ucunu da hemen şuraya ekliyorum. Yine haroşaya devam edeceğiz. Bu defa haroşalarımı yeşil ipim ile yapacağım. Diğer uca kadar ilmeklerimi öreceğim. Geri döneceğim, arka yüzde yine öreceğim. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim. 2 diş haroşa olacak. Yine patiğimizin hanımlar şu arka bölümünde de ön bölümde olduğu gibi 2 diş yeşil haroşadan sonra araya bir diş siyah öreceğim. Sonra 2 diş krem. Yine araya bir diş haroşa öreceğim. 2 diş yeşil. Böyle devam edecek patiğimizin arkası. Artırma ya da kesme yok. Bu şekilde diğer uca kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Bu şekilde örülecek. Ben yine patiğimin arkasına da toplam 7 tane model yaptım. Bakın şu yeşil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. modelden sonra yine bir diş haroşa örüp topuğumu kestim. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken ayağınıza bir giyin. Bir miktar ördükten sonra giyin. Ayağınızı ölçün. Şu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre, yani ayak ölçümüze göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü de tamamladım. Geldim buraya 7 tane modelimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu aşamada hanımlar topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 23 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım.
Şimdi birlikte topuk kesimimizi yapacağız. O aşamada ilmeklerimi sayarak gidiyorum. Yine haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ilmek ördüm. 23. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 22 ördüm. 23. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 23 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağım işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 22 ilmeği öreceğim. 23. de kesimimi yapacağım. Bakalım kaç ilmek olmuş? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. ilmekte öndeki ikisini aldım. Keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptım. Bir önceki sırada burada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 7 ilmek kaldı. Kesim yaptık hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 22 örüp 23. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 7 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm, geldim. İlk başta sol tarafa 23 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 23 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayımız da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim olduğu için hanımlar arkada kesim izi falan olmuyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada yine önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Şuraya bir tane zincir oluşturdum. Bakın topuğumuzu bu şekilde yapmış olduk. Patiğimizin arka bölümü. Gördüğünüz gibi çok muntazam, düzgün, temiz duruyor. Bu burada beklesin hanımlar. Şimdi bakın şurada başlangıç yeşil ipimiz vardı. Şurada bir birleştirme işlemi yapacağım. Şu yeşil ipim ile yine tığım ile yapacağım işlem şu. Bakın şöyle ikiye katlıyorum. Bakın başlangıç yerine şu ikisini şuradan topladım. Sırasıyla hanımlar bakın yanlardaki ilmek aralarından girerek, yani şuralardan girerek burayı birleştireceğim. Şöyle. Hemen buraya girerek, bir karşıya girerek bu bölümü şöyle birleştiriyorum. Yani bakın tam olarak şu bölümü yapıyoruz. Sırasıyla şöyle ilmek, kenar ilmek yerlerinden tığım ile yeşil ipimi geçiriyorum. Burayı böyle topladım hanımlar. Dileyen dikebilir ama ben istemedim dikiş. Bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim. Bakın
patiğimizin bu bölümünü birleştirdik böylece. Hemen şuraya bir zincir oluşturacağım. Bir sıkılama yapacağım. Şöyle ipimi şöyle aralardan bir miktarda gizleyeceğim. Ve bu ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizin bu birleştirme işlemini de yaptık. Şimdi patiğimizin boğaz kısmını yapacağız. Şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Buralardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Şöyle şişlerimize. Şöyle sırasıyla bakın. En son şuradaki ilmeğimi şişime aldım. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var buralarda. Sırayla şöyle buralara girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Buradan hanımlar biraz gevşek ilmek çıkaralım. Hani sıkmadan. Şöyle. Bu bölümde de yine müsinalı şiş kullanılabilir. Ama dediğim gibi ben müsinalı şiş kullanmakta zorlanıyorum. Beceremiyorum. Bu nedenle böyle yedek şişlerle bu tarz patikleri böyle yapıyorum. Şöyle. Bakın bir miktar ilmek çıkarttım. Burada ilmekler kasmasın diye bir diğer şişimle tekrar devam edeceğim. Sırasıyla yine kenar ilmek yerlerine girerek buralardan da şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Yeşil bölüme geldim. Şu buralara da şöyle girerek ilmeklerimi çıkarttım. Yine devam ediyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle ne kasma yapmasın diye bir diğer şişime geçeceğim hanımlar. Başladığım yere kadar ilmek çıkartmaya devam edeceğim sırasıyla. Şu kenar bölüme geldik, arka bölüme. Yine devam ediyorum. Boğaz kısmını yapıyoruz hanımlar dediğim gibi. Şurada bir yer kaldı. Oradan da ilmeğimi çıkarttım. Bakın patiğimizin çevresinden ilmekler çıkarttık. Şimdi burada düz örgü uygulaması yapacağız hep. İlmeklerimizi bakın başlangıç yerimiz hemen şurası. Burada ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bu ilk sıramız oluyor hanımlar. Şöyle. İlk başladığım yere kadar ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Diğer şişime geldim. Burayı da örüyorum. Bu şişi tamamlayınca başlangıç yerimize gelmiş olacağız. Yani bir sıra patiğimizin boğazını örmüş olacağız hanımlar bu şekilde. Evet, bakın başladığımız yere geldik. Bir sıra dolandık. Bu şekilde hanımlar patiğimizin boğaz kısmını 12 sıra öreceğiz. İlk sırasını birlikte ördük. 11 sıra daha öreceğim. Böylece 12 sıra tamamlanmış olacak. Burayı 12 sıra 12 kere dolanacağız yani. İlk başlangıç yerinden başlayacağız. Burada bitireceğiz. Bir sıra tamamlanıyor böylece gösterdiğim gibi. Bu bölümü 12 sıra olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin boğazını 12 sıra olacak şekilde şöyle ördüm ve geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapacağım hanımlar. Şöyle. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü burası kesilip bittiği andan itibaren kıvrılacak. Bu nedenle gevşek kesim yapmamızda fayda var. Bildiğiniz herhangi bir kesim yöntemi varsa onu da kullanabilirsiniz. Dileyen tığ ile de kesim yapabilir hanımlar. Bu şekilde biraz gevşek, esnek bir şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. İşte yarım ilmek almışım. Tekrar düzelteyim. Böyle kesim işlemi
böyle yapılıyor. İlmeklerin tamamını keseceğiz. Bu şekilde. Buradaki ilmekleri kestik. Sonra diğer işimize geçeceğiz hanımlar. Yine oradaki ilmekleri de aynı şekil kesmeye devam edeceğiz. Ta ki ilmekler bitene kadar. Bu şekilde. İlmeklerimizin tamamını hanımlar keselim gelelim. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim hanımlar. Bu aşamada hemen tığ ile şu başladığımız yere burayı birleştiriyorum. Tümsek görüntü oluşmasın diye. Şöyle 2 tane de zincir çektim. Artık ipimi kesiyorum. Patiğimizin boğaz bölümünü de böylece bitirdik. Hemen şuradan da ipimizin ucunu ilmek aralarına girerek gizliyorum. Evet, patiğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi düğmesini dikeceğiz. Bakın şöyle yaptığımız anda bakın şurası zaten kendiliğinden kıvrılıyor. Patiğimizin boğaz kısmı böyleydi. Şimdi düğmeyi dikeceğiz. Bu sağ patik, sağ patiğin düğmesini sağ kenara, sol patiğinkini de sol kenara dikeceğiz hanımlar. Benim elimde şöyle bir düğmem vardı. Bunu kullanacağım. Hemen şu kremli yere şöyle getirerek yeşil iple dikeceğim ben. Normal bir düğme nasıl dikilirse bunu da bu şekilde buraya dikiyorum. Şöyle. Düğmemizi de diktikten sonra yeşil ipimizle bir zincir çekeceğiz. Bu süs oluyor. Dileyen bunu yapmaya da bilir ama ben yaptım. Patiğe hoş bir hava kattı. Bakın düğmemi diktim. Hemen ipimin ucunu şöyle arkaya düğümleyeceğim. İğnemi çıkaramadım. Şöyle şurayı düğümlüyorum. Arkayı da sıktım. Evet, düğmemizi diktik. Şimdi bir zincir oluşturacağım. Şöyle yine zinciri de yeşil ipimle çektim. Hemen şuradan bakın hanımlar, şu bölümden şuradan girerek yeşil ipimi önce buraya şöyle sabitleyeceğim. Şöyle. Hanımlar 33 tane zincir çektim ben şu bölüm için. Bakın tam burasını yapıyoruz. 33 tane. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Şöyle ölçerek de yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Düğmeden geçirerek ölçerek de yapabilirsiniz. Ben 33 çektim. Tam oldu. Yine şu başlangıç yerine bunu sabitleyerek artık tekrar ipimi kesiyorum. Kenarın zincirini de böyle oluşturduk. Şöyle yine bu ipin ucunu şuraya gizledim. Patiğimizi hanımlar hemen makineye giydireceğiz. Sonra şu düğmeyi de geçirebiliriz hemen. Şöyle. Bu şekilde bir görüntü oluyor hanımlar. Daha iyi net görebilmek için hemen makineye da giydireyim. Patiğimizin zaten duruşu şöyle. Haroşo örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Ayaktaki duruşu da çok rahat, kullanışlı bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Bakın patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok şık, hoş bir model. Tabanımız, topuğumuz. Kesinlikle hiç dikiş kullanmadık. Dikişsiz, gayet güzel, kolay bir model. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.